Telefonunuz muhtemelen size şehrin sıcaklığını gösteriyordur. Peki odanızın gerçek sıcaklığını biliyor musunuz? İşte bugün arkadaşlar ben küçük bir termometre yaptım. Bu küçük cihaz bulunduğunuz ortamın sıcaklığını ve nemini anlık olarak ölçüyor. İçinde Arduino Uno bulunuyor. Sensörlerden gelen verileri işleyerek ekrana gönderiyor. İçerisini şimdi inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, proje için kullanacağımız malzeme sadece 4 tane. Bir tane DHT22 sıcaklık nem sensörü, bir adet Arduino Uno kartımız, bir adet OLED ekran ve 7 tane de jumper kabloya ihtiyacımız var arkadaşlar. İlk önce DHT22'nin bağlantılarını yapalım. Burada şöyle arkasında artı, eksi ve out kısmı var. Şimdi bunların pinlerini Arduino Uno'ya takacağım. Arkadaşlar sıcaklık sensörümüzün artı kısmını Arduino Uno'muzun 5V kısmına takıyoruz. Ardından eksi kısmını ise Arduino Uno'muzun GND kısmına takıyoruz arkadaşlar. Şu kablomuzu GND kısmına takıyoruz. Ve son olarak out kısmını ise arkadaşlar D2 pinine şu şekilde takıyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik OLED ekrana. OLED ekranına arkadaşlar ilk önce VCC pinini 3.3 volt kısma takıyorum Arduino'mda. Ardından GND kısmını diğer GND'ye takıyorum. Şöyle. Buradaki şöyle göstereyim. Buradaki GND'ye takıyorum. SDI'mi ise A4'e takıyorum arkadaşlar. Şöyle. SCL'imi ise A5'e takıyorum arkadaşlar. Şöyle şekilde. Ben şöyle bir kapak buldum. Bir de kutu yaptım arkadaşlar. Bu şekilde ekranımı buraya yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, böyle OLED ekranı buraya yapıştırdım ki rahat bir şekilde görebilmek için. Şimdi ben bu şeyimi bir kutuya koyacağım arkadaşlar. Şöyle küçük bir kutum vardı benim. Ve bunun içine bütün kutuyu tam kapatmadan önce arkadaşlar ben Arduino USB kablosu üzerinden kodumu bilgisayardan Arduino Uno kartına yüklüyorum. Kod yüklendikten sonra ise Arduino'nun sürekli bilgisayara bağlı kalmasına gerek yok. Gücünü USB girişinden bir telefon şarj adaptörü veya powerbank ile de verebiliriz. Bu da Arduino Uno ile çalışmamızı kolaylaştırıyor. Sonrasında bunu kullanacağım. İlk önce kodumu bununla yükledim. Sonrasında ise bunu kullanacağım. Ve arkadaşlar bunun için kutuya bir tane küçük bir yer açtım. Buradan kablomu takıp şöyle güç şeyini takıyorum. Şimdi de bunu şarja takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kablolarımız yanıyor. Şimdi bu kutuyu kapatma zamanı. Kod kısmına geçmeden önce buradan arkadaşlar kullandığınız kartı seçmeniz gerekli. Ben Arduino Uno kullandım. Burada Select Other Port and Port diyerek Arduino Uno'yu seçiyorsunuz. Ardından ok'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bizim bazı kütüphaneler yüklememiz gerekli. Bu kütüphanelerden ilki arkadaşlar DHT Sensor Library. Ben bunu yüklemeniz gerekli arkadaşlar. Ben yüklediğim için burada install kısmı gelmedi. Siz bunu yükleyeceksiniz. Yüklemeniz gereken ikinci kütüphane Fruit. İkinci kütüphane arkadaşlar. Bu kütüphaneyi de yüklemeniz gerekli. Burada gösteriyorum. Ben önceden yüklediğim için burada install çıkmadı. Şimdi son iki kütüphanemiz kaldı. Onları da hemen gösterip koda geçeceğim. Diğeri de arkadaşlar. Bu da Fruit GX Library. Üçüncü kütüphanemiz bu arkadaşlar. Bunu da yükleyin. Ve son kütüphanemiz de Fruit SSD 1306. Adafruit SSD 1306 arkadaşlar. Bunu da ben yüklediğim için tekrardan yüklemeyeceğim. Siz bunu da install deyin. Şimdi sıra arkadaşlar yazılım kısmında gerekli kütüphaneleri ekledikten sonra geçebiliriz. Kütüphaneler sayesinde arkadaşlar DHT22 sensörünü ve OLED ekranını kolayca kontrol edebiliyoruz. Kütüphaneler gerekli. O yüzden dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar burada kütüphaneleri yükledikten sonra alt kısma geçiyoruz. Burada ekranın çözünürlüğünü
ve DHT22 sensörüne bağlı olduğu dijital pini tanımlıyoruz. Ardından setup fonksiyonunda sensörü ve OLED ekranı başlatıyoruz. Arkadaşlar burada şu kısımda eğer OLED ekran algılanmazsa program duruyor ve seri porta hata mesajı yazdırılıyor. OLED bulunamadı diye. Bu da bize kolaylık sağlıyor tabii ki kodda. Ardından arkadaşlar burada şöyle göstereyim. Loop fonksiyonu var. Loop fonksiyonunda ise her 2 saniyede bir sensörden sıcaklık, nem değerlerini alıyoruz ki ekranı güncel bir şekilde gösterebilelim. Eğer sensörden veri okunmazsa arkadaşlar burada sensör okunamadı diyor. Veriler başarılı okunduğunda ise arkadaşlar ekran temizleniyor ve sıcaklık ile nem bilgileri OLED ekrana yazdırılıyor. Son olarak ekran güncelleniyor ve bu işlem 2 saniyede bir gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve çok sık süreli gerçekleşmesi de gerekiyor. Kodun tamamını açıklamaya koyarım bu arada. Genelde videolarda böyle koda çok detaylı bir şekilde girmiyorum. Ama istiyorsanız kodda da detaylı bir şekilde anlatabilirim. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şu şekilde kapattım arkadaşlar. Buradan da kablom için bir kısım açmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi hem sıcaklığı hem nemli gayet düzgün bir şekilde gösteriyor.